Her şey hayal etmekle başladı. Hayatım boyunca hayallerinin peşinden koşan, sınırları zorlayan bir adam olmaya çalıştım. Bu süreçte edindiğim deneyimler, tecrübeler, bir sonraki adımı planlamam konusunda en güzel yönlendirici oldular. Hayalim aslında yola çıkarken günün birinde bir Vosos'umun olması, onunla seyahat edebilmem ve bir ralli pilotu olabilmemdi. Hayat anlardan ve fırsatlardan ibarettir. Hayatım boyunca karşıma çıkan bütün fırsatları takip etmeye ve zorlamaya çalıştım. İlk fırsatım, hayatımda karşıma çıkan ilk fırsat, ilkokulda bir arkadaşımın bir Pokemon fotoğrafı getirmesiyle başladı. O zamanlar internette, evlerde internet, bilgisayar, yazıcı çok fazla yaygın değildi. Arkadaşım evinden çıktı aldığı fotoğrafı bana getirdiğinde, bütün sınıf arkadaşlarımız ve okuldaki arkadaşlarımız kendi Pokemon fotoğraflarını bizden talep ettiler. Aslında iş hayatına girişim tamamen bir Balbazar Pokemon'un bir fotoğraf kağıdıyla başladı. Bütün okula Pokemon fotoğraflarını vermemizle, satmamızla beraber çok güzel para kazandık. Tabii ki her işte olduğu gibi kısa süre sonra değişim bizi vurdu. Önce tasolar çıktı, daha sonra Pokemon kartları yaygınlaştı. Pokemon kartlarının yaygınlaşmasıyla beraber okuldaki herkes Pokemon kartı topluyor, bunların ticaretini yapıyor ve buna çok ciddi para harcıyorlardı. İlk işten kazandığımız paralarla Pokemon kartı almaya ve bunun değiş tokuşunu yapmaya başladık. O kadar ciddi para kazandık ki her gün eve belirli bir TL, dolar, hatta markla dönüyordum. bu tabii evde ilk başta bir reaksiyon yarattı, bir korku yarattı. Ama babam finansçı olduğu için o kazandığım paraları değerlendirebilmem için beni aldı, bankaya götürdü ve ilk banka hesabımı açtı. Her gün ona danışıyor, oradan edindiğim deneyimle fon alıp fon satmaya başlamıştım. Bu çok güzel bir şekilde devam ederken tabii her hikayenin bir sonu olduğu gibi bir son beni bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında ticaret yapmak yasaktır diye bir uyarıyla ailem okula davet edildi. Ve ilk tabiri caizse disiplin uyarımı aldım. Daha sonra ise bu dönemde çok ciddi bir para kazanmama rağmen bu işin bir sonu oldu. Ve 2001 yılında ülkemizde Pokemon çizgi filmi yasaklanmasıyla bir Pokemon darbesi yaşadık. Ve darbeyle beraber ilk işim tamamen bitmiş oldu. Bu süreç bana aslında iki şeyi çok temelde öğretti. Bir, yaptığınız işte ne olursa olsun her şey değişebilir. İki, yaşadığımız ülkede, Türkiye'de yarın ne olacağını bilmiyoruz. Her an her şey değişebilir. Bununla beraber hayatım üniversiteye kadarki süreçte birçok şeyi deneyimlemekle geçti. İlkokulda para kazanan bir çocuksanız artık hayatı çok daha farklı görmeye, çok daha farklı yaşamaya başlıyorsunuz. O günden sonra aynı çocuk, şimdiki aynı adam olmamaya başladım. Her zaman sınırları zorlayan, heyecanın peşinden giden ve hep merak eden bir adam oldum. Üniversiteye kadar birçok şeyi deneyimleme fırsatım oldu. Yelken yapmak istiyordum, bir tersanede çalıştım. Bir yaz boyunca tersanede çalıştım. Bunun karşılığında bir şeyi elde etmek için emek vermem gerektiğini öğrendim. Masa tenisinde dünya ikinciliği yaşadım, milli takım olarak takımlarda. Aslında sınırları zorlamayı öğrendim. Uzun yıllar profesyonel basketbol oynadım, burs aldım, eğitim bursu aldım ve basketbol sayesinde takım oyuncusu olmayı öğrendim. Kendi kısa filmimi çektim, başka kısa filmlerde ve tiyatrolarda yardımcı yönetmenlik yaptım. Hayallerimi projelendirmeyi, hayata geçirmeyi deneyimledim. 4 yıl boyunca bir windsurf kulübünün kuruluşundan itibaren bir parçası oldum. İlk eğitmeni oldum. Daha sonra Türkiye'deki 25 uluslararası windsurf eğitmeninden biri oldum. Ve o windsurf kulübünde öğrendiklerimi öğretmeyi, paylaşmayı öğrendim. Bu süreçler üniversiteye kadar devam etti. Her şeyin çok başarılı gittiğini hissettiğim, her şeyin çok güzel olduğunu hissettiğim dönemlerdi. Üniversiteye girdim. Üniversitenin başında öğrenci birliği başkanlarından biri oldum. Sinema kulübünün kurucu başkanı oldum. Basketbol takımının üyesi oldum. Her şeyin çok güzel gittiğini zannederken ta ki okuldan atılana kadar. Hazırlıkta maalesef başarısız olduğum için okuldan atıldım. Bu benim hayatımın aslında bir başarısızlık zirvesi oldu. Benimle beraber okulda aynı statüye düşen birçok arkadaşım maalesef pes ettiler. Ya sınava tekrardan hazırlandılar ya başka üniversitelere geçiş yaptılar. Ama içimde bir şey beni rahatsız ediyordu. Okulumu seviyordum, hocalarımı seviyordum. Aslında orada olmak istiyordum ve pes etmek istemiyordum.
Birkaç gün sonra oturup bütün okulun prosedürlerini, hazırlık prosedürlerini, YÖK'ün kanunlarını inceledim. Ve bunları incelerken yeni bir üniversite olmamızdan dolayı prosedürler arasında bazı eksiklikler olduğunu fark ettim. Bunları derledim, bir sunum yaptım ve hocamın kapısını çalıp odasına girdim. Dedim ki beni okuldan atamazsınız. Tabii ki bir gülme oldu. Efeciğim, o prosedürleri biz yazdık. Herhangi bir yanlış veya eksiklik yoktur diye. Daha sonra beni dinlediler. Çok güzel bir ekibe bir sunum yaptım ve hak verdiler. Ve okuldan aslında sadece atılmak değildi beni burada en çok üzen. Bu kadar yetkinliğim benden alındı. Takımdan ayrıldım. Üniversiteye, kütüphaneye bile girecek kartım benden alınmıştı ve ben bunları kaybetmek istemiyordum. O sunumdan sonra kurul inceledi. Beni haklı buldu. Sistemi değiştirdiler. Sınav geçişleri, prosedürleri ve ben okuldan atılmadım. Benle beraber de daha sonra Özyeğin Üniversitesi'nden hiçbir öğrenci okuldan atılmadı. Bu benim hayatımın başarısızlık zirvesiydi, en güzel dibe vurma anıydı. Bu dönemde, tam okuldan uzak kaldığım dönemde de ilk şirketimi kurdum. İlk şirketimi kurmakla beraber hayallerimi devam ettirebilmek için önümde çok güzel bir neden vardı. Ama bu hikayenin en güzel tarafı bana göre, ileriki yıllarda kuracağım ikinci şirketimin melek yatırımcılarından biri, o gün kurulda sunum yaptığım üniversite rektörümüz oldu. Ben üniversite rektöründen yatırım alan Türkiye'deki tek, dünyada bildiğim, emin olmamakla beraber tek öğrenci oldum. O gün yaşadığım başarısızlığın bir şekilde pes etseydim, belki bugün burada değildim, başka bir kurumda, başka bir yerde, başka bir sunum yapıyordum. Ama o gün pes etmeyerek, hayallerimi zorlayarak, peşinden giderek aslında birçok şeyi değişebileceğini ve takip edebileceğimi hissettim. Bundan sonra hayat birazcık daha farklı olmaya başladı benim için. Kendi şirketimi kurdum. Üniversitede kendi şirketiniz, genç 20'li yaşlarda bir şirket sahibi olunduğunda dışarıdan çok havalı gözükür. 20 yaşındasınız, şirketiniz var. İnsanlar sizi parmakla gösteriyor. Üniversitede okurken ortağımla beraber ikinci şirketimizi kurduk. İkinci şirketimizle beraber birçok global markanın, birçok uluslararası firmanın projelerini ve etkinliklerini hayata geçiriyorduk. Ve her şey çok güzel gittiği gözüküyordu. Ancak maalesef o buzdağının sadece görünen kısmıydı. Bir gün hocamızla beraber İzmir'de bir etkinliğimizi yaparken, İzmir'deki etkinliğin dönüşünde uçakta kendisiyle bir diyalog geçti aramızda. Dedim ki, hocam, bir tek benim mi vergi borcum var? Bir tek ben mi maaş ödemekte zorlanıyorum? Bir tek ben mi kendimi başarısız hissediyorum? Bir tek ben mi acı çekiyorum? Etkinliklerimizde Türkiye'deki birçok önemli iş adamını ağırlıyoruz. Birçok insanın hikayesini dinliyoruz, ilham alıyoruz. Ama hiç kimse mi başarısız değil? Hiç kimse mi dibe vurmadı da bu acıları çekmedi? Lütfen çıkalım, bir etkinlik, bir proje kurgulayalım ve insanlar çıksınlar, bize başarısızlıklarını anlatsınlar dedik. Bu bizim başarısızlık zirvesi adını verdiğimiz, 2012'de yaptığımız çok değerli bir projeydi. Türkiye'deki birçok önemli iş insanı o etkinliğe geldiler ve Türkiye'de ilk kez başarısızlıklarını anlattılar. Nasıl şirket batırdıklarını, nasıl yatırımcılarla sıkıntı yaşadıklarını, nasıl iş kurarken zorluk çektiklerini anlattılar. Ve bu birçok kişiye ilham oldu. Biz bütün o zorluklara, üniversitede okurken şirket sahibi olmanın dışında yaşadığımız birçok zorluğa rağmen üniversiteyi bitirdik. 2 şirketi büyüttük. 2 şirketimizle beraber sadece Türkiye'de değil, 5 farklı ülkede 500'den fazla projeyi hayata geçirdik. Ve 2016 yılında Avrupa'nın en iyi 100 şirketinden biri seçildik. Bunlar bizim hayatımızdaki en önemli adımlardı. Ama hiçbir zaman hayallerimizden ve hayallerimizi bize götürdüğü yoldan vazgeçmedik. Çıkış noktam her zaman bir Vosos'umun olması, onunla beraber seyahat edip yeni yerler keşfetmek ve günün birinde bir ralli pilotu olmaktı. Bu benim içimdeki bir tutkuydu. O gün üniversite mezuniyetime kendi sahip olduğum Vosos'umla gidebildim. O Vosos'la beraber birçok etkinliğe katıldım, birçok şehri gezdim ve klasik otomobil rallisinde yarıştım. Bu yarış esnasında en son yakın zamanda oldu. Yarış esnasında Bahar Rallisi'nde bir kaza geçirdik.
Geçirdiğimiz kazadan sonra araç hasar aldı. Bizim için de çok zordu. Her şeye rağmen yarışı bitirdik, hem de dereceyle bitirdik. Dereceyle bitirmemizle beraber birçok insan bu bizim sabrımızı ve yarışa olan tutkumuzu gördüler ve bizimle iletişime geçtiler. İnsanlar bizi yeni insanlarla tanıştırdı, bizi farklı network kapıları açtılar. Ve bunun sayesinde ben ikinci hayalim olan rally'de yarışma için bu yeni insanların tanıştırdığı şirketler, kurumlar sayesinde bu yıl itibariyle Türkiye Rally Şampiyonası'na yarışmaya başlayacağım. Kimin size hangi kapıyı açacağını bilemezsiniz. Kimin size ilham olacağını bilemezsiniz. Hangi kapının size farklı dünyalar açacağını bilemezsiniz. Ondan dolayı o kapıyı çalın, açın ve girin. Bu sürecin içerisinde size 3 tane ana hikaye anlattım. Ve bu 3 ana hikayeyi özetleyebileceğim 3 maddede toparlamak istiyorum. Hayal kurun. Bence ülkemizdeki en büyük problem çocuklarımızın, gençlerimizin, hatta bizlerin hayal kuramaması. Hayal kurmakla kalmayın. Hayallerinizin peşinden gidecek cesaretiniz olsun. Emin olun, o hayal ettiğiniz şey birebir sahip olmasanız da onun bir bölümünü sahip olursunuz. Fena mı? Başarısız olmaktan korkmayın. Türkiye'de bu böyle bir fobi var. Gençlerle çalışıyorum, üst düzey yöneticilerle çalışıyorum. Birçok hayata, birçok insana dokunuyorum. Başarısız olmaktan korkmayın. Kalkın deneyin. Düşün. Kalkın tekrar deneyin. Ne olacak? Ne kaybedeceksiniz? Denemeden kaybedeceğiniz şeyi bilemezsiniz. Deneyin. Bir şekilde hayatınızın hikayesini yazmaya başlayın. Bulunduğunuz koltuktan çıkın, kendi sahnenize gidin. Ve bana göre hayat anlardan ve fırsatlardan ibarettir. Hayatınızdaki o anı yaşayın. O anı paylaşın. Fırsatların fırsat olduğunu denemeden bilemezsiniz. O kapıyı çalmadan, o kapıdan içeri girmeden onun fırsat olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Lütfen o kapıyı çalın, içeri girin. Çok sevdiğim bir sözle aslında bu hikayeyi bitirmek istiyorum. Hayali bir rally pilotu olmak isteyen bir çocuğun söyleyebileceği aslında en güzel söz. Eğer yeteri kadar her şey kontrol altındaysa demek ki yeteri kadar hızlı gitmiyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim.